Bir sabah İstanbul'da saray sessiz. Ama Topkapı'nın loş koridorlarında yankılanan adımlar bir felaketi haber veriyor. Tam 19 küçük şehzade aynı gün içinde aynı emirle boğduruluyor. Bu sadece bir katliam değil, bir imparatorluğun içindeki korkunun, güvensizliğin ve taht hırsının kanla yazılmış öyküsüydü. Bu kararı veren kişi ise yeni padişah 3. Mehmet. Kendi oğlunu bile öldürmek zorunda kalan bir baba, bizzat sefere çıkan son Osmanlı padişahı. Onun hikayesi bir zaferin değil, derin bir yalnızlığın hikayesi. 3. Mehmet, Osmanlı tarihinde ismi en çok tartışılan padişahlardan biridir. Babası 3. Murad'ın ardından 1595 yılında tahta geçtiğinde daha ilk günden tarihe kanlı bir başlangıç yaptı. Osmanlı geleneklerine göre tahta çıkan şehzade kardeşlerini öldürürdü. Ama bu kez sayı ürkütücüydü. 19 şehzade. Bu karar hem içeride hem dışarıda büyük bir şok etkisi yarattı. Saray duvarları sessizce bu fısıltıyı yayarken halk arasında korku ve tedirginlik kol gezdi. Bu olay sadece siyasi bir hamle değil, aynı zamanda Mehmet'in karakterinin kırılma anıydı. Onun padişahlığı savaşlar, diplomatik mücadeleler ve iç isyanlarla dolu olsa da en çok kendi vicdanıyla yaptığı hesaplaşmalarla hatırlanır. Her kararı ya bir tehdit karşısında alınmıştı ya da bir sevdiğini feda etmek pahasına. Şimdi bu derinlikli ve trajik hikayeyi adım adım açalım ve 3. Mehmet'in hem kanla hem gözyaşıyla yazılan padişahlığını tüm çıplaklığıyla ortaya koyalım. Tahta geçer geçmez verdiği emirle tarihe en çok şehzade boğdurtan padişah olarak geçen 3. Mehmet, daha ilk günden halkın gözünde dehşet uyandırdı. 19 kardeşinin her biri olası bir taht mücadelesi ihtimaline karşı öldürüldü. Bu olay sadece politik bir önlem değil, aynı zamanda Mehmet'in ruhsal çöküşünün başlangıcıydı. Sarayın duvarları bile bu sessiz çığlıkları taşıyordu. Valide sultanlar ağlıyor, haremde fısıltılar büyüyordu. Osmanlı tarihinde daha önce de kardeş katli yapılmıştı ama bu ölçekte bir infaz ilk kez yaşanıyordu. Bu korkunç karar hem padişahın tahta tutunmasını sağladı hem de onun yaşam boyu vicdan azabıyla baş başa kalmasına neden oldu. 3. Mehmet'in tahta geçmesinde ve sonraki kararlarında en büyük etkiyi annesi Safiye Sultan yaptı. Güçlü, zeki ve politik manevraları ustalıkla yürüten bir kadın olan Safiye Sultan, oğlunun padişahlığını perde arkasından yönlendirdi. Sarayda onun sözü sadrazamlarınkinden daha çok dinlenir hale geldi. Ancak bu durum devlet işlerinde karşılığa neden oldu. Bazı kararlar şahsi hesaplaşmalar üzerinden alındı. Liyakatten uzak atamalar yapıldı. 3. Mehmet ise annesine karşı gelmekten çok çekiniyor. Çoğu zaman sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu güç dengesi zamanla sarayda ciddi bir huzursuzluk yaratacaktı. 1596 yılında Osmanlı ordusu ile Avusturya arasında gerçekleşen Haçova Meydan Muharebesi 3. Mehmet'in en büyük zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu savaş Osmanlı padişahının bizzat sefere çıktığı son örneklerden biri olacaktı. Ordunun başında savaş meydanına çıkan 3. Mehmet, asker üzerinde büyük moral etkisi yarattı. Savaşın en kritik anında sipahilerin ve yeniçerilerin dağılmaya başladığı anda savaş arabacılarının ve geri hizmet birliklerinin cesaretle saldırıya geçmesi tarihi değiştirdi. Bu sahne Osmanlı askerinin sadece eğitimle değil, inançla da savaştığının bir göstergesiydi. Haçova zaferi padişahın halk nezdindeki itibarını da bir anda yükseltti. Haçova'dan dönen padişah bu zaferin ardından büyük bir istikrar sağlayacağı beklentisiyle İstanbul'a giriş yaptı. Ancak saray içindeki çekişmeler, sadrazam değişiklikleri ve ekonomik sıkıntılar bu beklentiyi kısa sürede boşa çıkardı. Savaş zaferi yönetim krizini perdelemeye yetmedi. Sarayda sürekli değişen sadrazamlar halk arasında güven kaybına neden oldu. Bürokrasi içindeki çekişmeler, valilerin keyfi uygulamaları ve Anadolu'daki huzursuzluk
padişahın üzerine büyük bir yük bindirdi. 3. Mehmet'in içine kapanmasına, karar almaktan çekinmesine zemin hazırlayan da bu düzensizlik. Anadolu'da patlak veren Celali isyanları 3. Mehmet döneminde en çok baş ağrıtan meselelerden biri oldu. Vergi yükü altında ezilen köylüler tımar sisteminin bozulması ve eşkıyalığın artmasıyla ayaklandı. Devletin bu isyanlara cevabı ise yetersiz ve geç oldu. İsyancılar kasaba kasaba, köy köy ilerlerken halk hem eşkıyadan hem devletin sert müdahalesinden korkar hale geldi. Devlet otoritesi bazı bölgelerde tamamen kayboldu. Bu durum Osmanlı'nın taşrada kontrolü kaybettiği, merkezi gücün zayıfladığı bir dönemin başlangıcıydı. Belki de 3. Mehmet'in yaşadığı en büyük trajedi kendi oğlu Şehzade Mahmud'u öldürtmek zorunda kalmasıydı. Mahmud'un tahtı ele geçirmek için gizlice hazırlık yaptığına dair haberler saraya ulaştığında Mehmet içten içe yıkıldı. Çünkü bu kez emir vereceği kişi sadece bir şehzade değil, öz evladıydı. Yine de devletin bekası duyguların önüne geçti. Mehmet gözyaşları içinde de olsa emir verdi. Oğlunun ölüsü saray avlusuna serildiğinde Mehmet'in içine kapandığı ve bir daha asla eskisi gibi olmadığı söyleniyor. Bu olay padişahın ruhsal çöküşünü hızlandırdı. Bu trajik olaydan sonra 3. Mehmet devlet işlerinden giderek uzaklaştı. Günlerini haremde, kitaplar ve dua ile geçiriyor, dış dünya ile bağını neredeyse tamamen kesiyordu. Saraydaki görevliler bile padişahın artık sessizce yaşadığını, çok nadir toplantılara katıldığını söylüyordu. Sadrazamların ve vezirlerin kararlarına güvenmek zorunda kalan Mehmet, yönetimi fiilen onların eline bıraktı. Bu durum devletin merkezi yapısını zayıflattı. Ancak padişahın bu suskunluğu aynı zamanda büyük bir iç hesaplaşmanın işaretiydi. 3. Mehmet'in döneminde bilim ve sanat faaliyetleri önceki yüzyıllara göre gölgede kaldı. Özellikle Kanuni devrinin ihtişamlı kültür atmosferiyle karşılaştırıldığında bu dönem oldukça sönük geçti. Sarayda şairler, hattatlar hala vardı ama büyük eserler pek çıkmadı. Padişahın içe kapanıklığı, sanata olan desteği de azaldı. Medreselerdeki eğitim zayıfladı. Ulema sınıfı daha gelenekçi hale geldi. Bu kültürel durgunluk Osmanlı'nın ilerleyen yıllarda yaşadığı zihinsel daralmanın da habercisi sayılır. Hayatının son yıllarında 3. Mehmet iyice içine kapandı. Haremde dahi pek görülmez olmuştu. Sadece annesi Safiye Sultan ve birkaç hizmetkar dışında neredeyse kimseyle teması kalmamıştı. Oğlunu kaybetmenin verdiği acı, devlet yükü ve yaşadığı vicdan azabı onu sessiz bir gölgeye dönüştürdü. Devlet adamları, saray muhafızları ve harem halkı padişahın varlığını hissediyor ama artık onun emirlerine değil, sessizliğine kulak veriyordu. Bu yalnızlık içinde 1603 yılında hayata veda etti. Ardında karmaşık bir miras bırakarak tarihe karıştı. 3. Mehmet'in ölümüyle birlikte Osmanlı'da yeni bir dönem başladı. Oğlu 1. Ahmet tahta geçtiğinde artık kardeş katli geleneği sorgulanmaya başlanmıştı. Mehmet'in verdiği kararlar, yaşadığı acılar ve bıraktığı derin sessizlik Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Onun padişahlığı savaşla kazanılan zaferlerden çok içeride verilen psikolojik mücadelelerle anıldı. Korku, yalnızlık, görev ve fedakarlık. Hepsi onun mirasında iç içe geçmişti. Osmanlı bu padişahtan sonra hem daha farklı bir liderlik anlayışına hem de yeni bir kültürel iklime yelken açtı. 3. Mehmet, Osmanlı'nın en tartışmalı figürlerinden biri. O kanlı kararlar almış, savaş meydanlarına çıkmış ama en çok kalbinin sezgisizliğinde yaşamış bir padişah. Onu sadece şehzade katliyle değil, verdiği zor kararlar, yaşadığı acılar ve devleti ayakta tutma çabasıyla da değerlendirmek gerek. Bu videoda bir padişahın insan yönünü, yalnızlığını ve çaresizliğini konuştuk. 3. Mehmet bize bir şey öğretiyorsa o da gücün her zaman mutluluk getirmediğidir. Bazen en yüksek tahtlar en derin yalnızlıkların üzerindedir.